Krasnodar'dan Belarus'a kadar yaklaşık 2000 kilometrelik bir yol var. Bu trenle gideceğiz. Lastechka bunun ismi. Voronezh'e vardık. Buradaki molamız 35 dakika kadar. Gördüğünüz gibi burası Platskart olarak geçiyor. Yani ikinci sınıf tren bileti aslında. Bir mola daha verdik arkadaşlar şimdi. Rosoch diye bir şehre geldik. Sukhum'dan başladı bu. Abhazya'dan Moskova'da seferini sonlandıracak. Böyle bir aşağıda yatak var. Bir de yukarıda yatak var. Ben bu aşağıdakini tercih ettim. Burası zaten herhalde tren garlarının meydanı gibi. Şurası Yaroslavski tren garı. Sonunda Minsk'e vardık. Ama hava yağmurlu. Herkese Krasnodar'dan selamlar, sevgiler. Birazdan tren istasyonuna doğru yola çıkacağım. 2 günlük bir yolculukla Minsk'e ulaşacağım. Belarus'un başkenti Minsk'e gideceğim. Gayet zor, uzun ve keyifli bir yolculuk aslında bizi bekliyor. Şimdi Taksim'i çağırdım. Taksim'i bekliyorum. Taksim geldikten sonra önce tren istasyonuna, trenle Moskova'ya, Moskova'dan da Minsk'e kadar bir yolculuk yapacağım ve bunun hepsini sizlere göstereceğim tabii ki. Yani yeni ülke Belarus. Başlıyoruz. Çantalarımı, valizlerimi, her şeyi hazırladım. Şimdi tabii gece, bugün 26 Mayıs, yani 27 Mayıs saat gece yarısını geçtikten sonra 2'de kalkacak trenim. Bir gün 4 saatlik bir yolculuktan sonraysa Moskova'ya varacağım. Moskova'dan da aktarma yapıp Belarus'a doğru yola çıkacağım. Videoyu Krasnodar'dan evden başlattım ki yani bütün yolculuğu ve bütün başımdan geçenlerin hepsini siz de görün, sizler de şahit olun diye. Ya ben gerçekten çok güzel bir yolculuk olacağını düşünüyorum ve Belarus'u da işte çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Tren istasyonuna vardım şimdi arkadaşlar. Trenime geçeyim. Az bir süre kaldı trenimin perona gelmesine. Burası da Krasnodar tren istasyonu. Şuradan evet. Trenleri kontrol edebiliyorsunuz. Bayağı da bir yağmur yağdı. Birden ben içerideyim. Şimdi bir dışarıya çıkalım bakalım, trenimizi bulalım. Trenim geldi ama bayağı bir yağmur yağıyor şimdi. Herkes böyle kaçıştı bir yerlere. Ben de trenin tam yanaşmasını bekliyorum. Gelsin perona. Hemen trenime geçeceğim şimdi. Trenimiz geldi. Sağanak halinde bir yağmur yağıyor ve duruyor. Bakalım. Şimdi ben hemen yerimi bulayım ve yerleşeyim. Bu trenle tam bir gün 3 saat gideceğiz arkadaşlar. Her yerde gördüğünüz gibi şöyle su birikintileri var. Yani yaz geldi mi gelmedi mi hiçbir şey anlamadık. Bu vagondayım ben. 3. vagon. Şimdi pasaportlarımızı kontrol edecek ve içeri geçeceğiz. Trenime yerleştim ama çok sessiz ve gece treni. Dolayısıyla sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Sabah oldu. Yolculuğumuzun az bir kısmını tamamladık. Rostov'u geçtik birkaç saat önce. Keyifli bir yolculuk oluyor. Uyudum tabii haliyle herkes gibi. Birazcık şimdi trenin içini göstereceğim size. Trenler genelde böyle oluyor. Burası Platskart denilen bölüm. Ben de yine altta bir yatak aldım. Trenin içi böyle. Bu bütün tren Platskartlardan oluşuyor. Herhalde 17 vagon falan var bu şekilde. Şöyle manzarayı izleyerek gidiyoruz. Kahvaltımı falan evde hazırladım. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Sandviç yaptım yine her zamanki gibi. Kahvaltı yapacağım birazdan. Yatağımı açtım arkadaşlar. Böyle bir aşağıda yatak var. Bir de yukarıda yatak var. Ben bu aşağıdakini tercih ettim. Daha rahat oluyor diye. Tabi bu şeyleri veriyorlar zaten size. Bilete dahil yani. Bu görmüş olduğunuz nevresim takımını, işte battaniyeyi falan şu şekilde veriyorlar. Siz kendiniz yapıyorsunuz. Kendime şöyle bir sandviç yaptım arkadaşlar. Şimdi kahvaltımızı yapalım.
Manzaralar güzel. İzleye izleye gidiyorum. Ben nereye gelirken böyle yapmak gerekiyor. Yani burada hem her zaman istediğin şeyi bulamıyorsun. Yolculuk çok uzun oluyor. Dolayısıyla öncesinde bir hazırlık yapmak mantıklı oluyor. Ondan evde yapıyorum yani. Şöyle kısaca yolculuğumu özetleyeyim size. Saat 2'de gece bugün Krasnodar'dan yola çıktım. Bu tren Moskova'ya gidiyor. Son varış destinasyonumuz Minsk, Belarus'a gidiyorum. Krasnodar'dan Belarus'a kadar yaklaşık 2000 kilometrelik bir yol var. Toplam yolum 2000 kilometre olacak. Tabi aktarma olacak Moskova'da. O aktarmayla birlikte neredeyse 2 gün sürüyor. Yani yolculuğum 1,5-2 gün arası diyebiliriz sürüyor. Uzun bir yol oluyor. Uçakla gidecektim biliyorsunuz. Belki yani bir önceki videoyu izlediyseniz ya da daha doğrusu 9 Mayıs'ta çektiğim videoyu izlediyseniz orada söylemiştim. Maalesef benim yaşadığım bölgede bütün havaalanları 9 Mayıs günü kapatıldı. Yani 8 Mayıs ve 12 Mayıs arasında. Dolayısıyla ben uçak biletiyle gidemedim. Uçak biletim yandı, yani geri aldım parasını. Sonra tren bileti aldım. Bu sefer de dişimde bir problem çıktı. Onun tedavisiyle uğraştım bir hafta 10 gün kadar. O bittikten sonra artık yola çıkabildim ve tekrar uçak bileti almak istemedim. Trenle gitmek istedim. Sebebi de işte yeniden kapanırsa diye ya da işte erteleme olursa diye. O yüzden kendim bu şekilde gitmek istedim. Ve şu an yoldayız gördüğünüz gibi. Bu tren toplamda bir gün 3 saat sürüyor. Krasnodar'dan Moskova'ya. Ve Moskova'da işte birkaç saat bekliyorum. Oradan da tren garını değiştiriyorum ve 7 saatlik bir yolculukla Minsk'e varıyorum. Tüm detayları zaten zaman ilerledikçe göreceksiniz. Yani şu an yolculuğumuza başladık. Keyifli bir şekilde gidiyoruz. Dura dura gidiyoruz. Birçok durak var. Kısa bir mola verdik burada şimdi. Yani 10 dakika kadar burada duracağız. Hemen bir dışarı çıkayım dedim. Şöyle ayaklarım açılsın falan. Şimdi trene geçelim. Yolumuz uzun. Devam ediyoruz. Bir de çay aldım şöyle, şimdi çayımı yudumlayayım. Manzarayı izleye izleye gidelim. Tren biletini 5600 rubleye aldım. Yani bizim parayla 2800-2900 gibi bir şey diyebiliriz. Yani sadece Krasnodar Moskova yani bu fiyata aldım. Bu arada yatağı açıp bu şekilde şeye de çevirebiliyorsunuz yeniden masaya. Yani gün içinde böyle kullanıyorum. Tabi yatmak istediğim zaman da şunu hemen açıyorum tekrardan ve yatarak gidiyorum. Buradan sıcak suyunuzu alıyorsunuz. Böyle sıcak suyunuzu alabilirsiniz. İsterseniz çay kahve de alabiliyorsunuz. Şurada da çizelgesi var. Bütün yolculuğu gösteriyor. Yani biz bu taraftayız. Mesela Sukhum'dan başladı bu. Abhazya'dan Moskova'da seferini sonlandıracak. Nerede ne kadar duracak, işte şunlar mesela ne kadar duraklayacak, hepsini yazıyor. Buradan takip edebiliyorsunuz şeyi de. Bir mola daha verdik arkadaşlar şimdi. Rosoş diye bir şehre geldik. Yolu umuyorum yarıladık gibi düşünüyorum. Genelde bu duraklarda şeyler de oluyor. Yani büfeler falan oluyor ya da restoranlar, oralardan işte yiyecek içecek alabiliyorsunuz. Ya da böyle bakın bazı ufak şehirlerde seyyar satıcılar geliyor. Satıyorlar, onlardan da alabiliyorsunuz. Mesela büfede herhalde şu ileride bir büfe var. Bazı yerlerde 2 dakika 3 dakika duruyor. Bazı yerlerde 15 dakika veya işte daha fazla duruyor trenler. Şimdi burada 15 dakika duracağız. Bir sonraki durağımız Voronezh. O da 36 dakika olacak. O da zaten akşama denk gelir. Ondan sonra da artık uyurum ve yarın sabaha bekleriz artık.
Böyle molalarda dışarıda durmak daha zor oluyor. Haliyle sigara içenler de sigara içiyorlar. Geçelim. Evet, trenin içi de arkadaşlar bu şekilde. Yine bunu da birazcık daha size böyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burası Platzkart olarak geçiyor. Yani 2. sınıf tren bileti aslında. Bunun bir de kapalı olanları var. Onlar da kupe olarak geçiyor. 1. sınıf tren bileti tabii daha pahalı oluyor. Ve trenlerde bu üst katlar her zaman daha ucuzdur aşağıdakinden. Yani aşağıdakiler biraz daha pahalı satılıyor. Bu tren yolculuklarında aslında en dikkat etmeniz gereken şey kesin zaman geçirecek bir şeyler bulun. Yani yolun büyük bölümünde internet bağlantısı iyi olmuyor tabii. İnternetiniz varsa, ki zaten internetinizin nasıl olacağını bir önceki videoda anlattım. Yine tren biletlerinin nasıl alınacağını bir önceki videoda anlattım. Lütfen onu baştan sona izlerseniz zaten bütün detayları öğreneceksiniz. Ama diyelim ki yani internetiniz var, yolun büyük kısmında kesik olabiliyor. Yani dolayısıyla sürekli hareket halinde olduğu için ve kırsaldan gidildiği için sürekli bir internet kesintisi oluyor. O yüzden kesin zaman geçirecek kitaptır, filmdir, ne bileyim video indirmektir. Böyle şeyler bulundurun. Yani zamanınızı geçirecek bir şeyler olsun yanınızda. Yoksa gerçekten bütün gün otur sıkılırsınız yani. Ama tabii güzel dostluklar da kuruluyor burada. Onu da söyleyeyim, yani sosyalleşme açısından da aslında iyi bu tren yolculukları. Ben genel anlamıyla seviyorum trenleri. Ama bu bilgiyi de vereyim. Yani eğer ilk defa binecekseniz bunları bilin. Voronezh'e vardık. Buradaki molamız 35 dakika kadar sürecek. Bayağı uzun bir mola. O yüzden hemen dışarı çıktım tabii, biraz ayaklarım açılsın. Ve size de birazcık etrafı göstereyim. Saat şimdi 7. Akşam 7. Sabah 5'te Moskova'da olacağız. Bir 10 saatlik daha yolumuz kaldı herhalde. Bundan sonra zaten pek inmem, yatar uyurum. Sabahta kalkar diğer trenime geçerim diye düşünüyorum. Bu arada Mayıs'ın sonu bugün, yani 27 Mayıs. Halen havada soğuk. Neyse, trene geçeyim artık. Yeni bir günden herkese günaydın. Moskova'ya artık varmak üzereyiz. Çok az bir yolumuz kaldı. Manzaralarım yine güzel. Şöyle görüyorsunuz, ormanları geçerek ulaşıyoruz Moskova'ya. Kazanski tren istasyonuna varacağım. Moskova'ya ulaştım. Vardım. Kazan terminalindeyim. Tren garında, ama tabii çok fazla yağmur yağıyor. O yüzden dışarı çıkmadım. Şimdi bakalım, bir yer bulup kahvaltı yapmam lazım, ısınmam lazım. Şöyle dışarı doğru çıkalım bakalım. Burada böyle taksiciler de bekliyorlar. Tabii ben aslında şimdi metro ile gideceğim ama burada bir terminal değiştirmem gerekiyor. Metro ile gideceğim. Metroyu bulayım. Şehre çıktım. Burası Kazan terminali, Kazan tren garı. Burası zaten herhalde tren garlarının meydanı gibi. Şurası Yaroslavski tren garı ve şurası da Leningradski tren garı. Önce bir kahve içeyim. Bir ufak kahvaltı yapayım. Gelmişken de tabii Moskova'yı size birazcık göstermek istedim. Bu meydan çok güzel. Yani şöyle Leningradski, özür diliyorum. Şurası
Leningrad, Yaroslav burası. Az önce çıktığımız yer, yani burası da Kazan tren garı. Şimdi şurada bir kahve içelim. Şurada bir kafe var. Önce bir kahve içeceğim. Ve biraz ısınacağım. Yani trenden çıktım. Hemen 5 dakika şeye yakalandım, yani yağmura. Çünkü tren biraz uzakta durdu. Gelene kadar gar binasına birazcık ıslandık. Yapacak bir şey yok. Hoppa. Tam 27 saat yolculuğun ardından şimdi Moskova'ya ulaştım. Gördüğünüz gibi Kazan terminaline geldim. Buradan da Belarus terminaline gideceğim. Belaruski Vaksal'a gideceğim. Metro ile gideceğim ama öncesinde zaten sabah erken Belarus treninde saat 12'de kalkıyor. Şu an saat hemen hemen 6 falan oldu. 6 saatim daha var. Bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra zaten Belarus tren istasyonuna gideceğim. Orada bekleyeceğim. Şöyle bir americano aldım. Ve bir sandviç aldım. Ben şimdi onları yiyeyim bakalım. Afiyet olsun. Kahvemi içtim, kahvaltımı yaptım. Şimdi bu meydanın ismi Komsomolskaya Meydanı. Tabi halk arasında bilinen ismi 3 Gar Meydanı diye söylüyorlar burayı. Çünkü 3 tane az önce size gösterdiğim önemli tren istasyonu var. Hemen arkamdaki Kazanski tren istasyonu benim bugün geldiğim, vardığım. Kazanski Vaksal Meydan ve Leningradski, yani St. Petersburg yönüne giden trenlerin kalktığı Vaksal tren garı orası. Şu karşı taraftaki masalsı olan da Yaroslavski Vaksal. Çok şirin, güzel bir meydan ve görüyorsunuz zaten her yer heykeller, anıtlar. Muhteşem bir yer. Gelmişken tabi burayı da sizlere bir göstereyim istedim. Şimdi ben metroya geçeceğim. Metroyla Belarus tren istasyonunun olduğu bölgeye gideceğim. Geri kalan zamanımı orada değerlendireyim. Böylelikle geç kalmayayım. Metroya da şuradan gidiliyor. Şu kahverengi hattaki 5. hatta gideceğim. Yani 5 numaralı metroya gideceğim. Metro biletinizi de arkadaşlar bu görmüş olduğunuz makineden alabiliyorsunuz, bu makinelerden. Hemen her metronun girişinde var. Şöyle bir Payestka diyoruz. 90 rubleymiş. İster nakit isterseniz şuradan görüyorsunuz. Kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Hemen parayı veriyoruz. 100 ruble. Evet. Baş bilet dedi. Evet. Önce para üstünü verdi. Raspitaj çek. Çeki de yaz. Metro biletini verdi. Şöyle. Çekimizi de böyle verdi. 90 ruble. Bilet, yani 90 rublede yaklaşık 50 lira falan yapıyor. Bayağı pahalıymış yani. Bir yön metro kullanımı 50 lira. Arkadaşlar Komsomolskaya istasyonu da burası. Yani Moskova metrosunu zaten hepiniz duymuşsunuzdur, biliyorsunuz. Yani birkaç istasyon var. Bunlara yeraltı sarayı da deniliyor. Ben bunları tabii size daha sonra göstereceğim, daha detaylı. Önce Belarus, Belarus'tan sonra tekrar Moskova'ya döneceğim. 3 gün burada kalacağım. Ve 3 gün boyunca size Moskova'nın gecesini, gündüzünü, her şeyini göstereceğim ama gelmişken tabii Komsomolskaya'yı da bir şöyle göstermek istedim. Bakar mısınız? Yani gerçekten de dedikleri kadar var değil mi? Binelim
Gidelim bakalım. Geldiğim istasyonda burası. Belaruskaya. Zaten hepsi ayrı bir müze gibi, sanat eseri gibi. Bakar mısınız? Şimdi de burası da yani güzel istasyonlardan bir tanesi. Ben Belarus tren garına doğru gideceğim şimdi. Şu karşı taraf mavi bina Belarus tren istasyonu. Arkadaşlar. Şurada gördüğünüz. Şimdi ben tabii oradan kalkacak benim trenim. Belarus Minsk için ama öncesinde zaman geçirecek başka bir yerler bulmak istiyorum. Çünkü bayağı bir vaktim var. Saat daha 7. 5 saat var trenime. Şöyle yine bu meydanı da göstereyim. Baksanıza. Gerçekten Moskova'da çok güzel şehir. Arkadaşlar. Ve şunlardan da bahsetmek istiyorum. Tabii size Moskova'yı daha detaylı anlatacağım ama buraya döndüğüm videolarda az önce de söyledim. Şurası Belaruskaya metrosu. Oradan çıktım. Yandex'i indirirseniz eğer Yandex.Go bu scooterları da kiralayabilirsiniz. Ya da orada elektrikli bisikletler var. Hepsini uygulama üstünden yine kiralayabiliyorsunuz. Ya da yemek de söyleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun şimdilik. Burada biraz etrafı gezelim bakalım. Dışarıya da böyle tabelaları koymuşlar. İsterseniz buradan treninizde takip edebiliyorsunuz. Şuradan girişi. Buradan girip şimdi ben trenime gideceğim. Tabii şimdi değil. Zaman gelince. 3 gün sonra Haziran'a gireceğiz ama hava bayağı soğuk. Bildiğiniz soğuk yani. Ben şimdi hemen tren istasyonuna gideyim. Zamanını da birazcık ilerlettim. Şu karşısı tren istasyonu. Belaruski Vaksal. Gideyim trenimi beklemeye başlayayım içeride biraz. Çalışayım bari. Trenime geçiyorum şimdi. 6. yoldaymış benim trenim. Burası Belarus Vaksal. Belaruski Vaksal. Şimdi trenime doğru geçiyorum. Buradan kalkacak trenim. Bu trenle gideceğiz. Evet, Lastaçka bunun ismi. Serçe demek Türkçe'de. Herhalde serçeye benzediği için bu ismi vermişler. Oturma düzenli, yataklı tren değildi yani bu. Oturarak gideceğiz 7 saat boyunca. Arkadaşlar yalnız öyle böyle soğuk değil yani. Neredeyse gidip şimdi bir şapka alacağım. Trene geldim, vagonumu buldum. Bakalım açmadılar daha ama. Trenin içi de böyle arkadaşlar. Lastaçka denilen yani oturma düzenli trende böyle oluyor. Benim koltuğum şurası. Cam kenarı aldım hemen izleye izleye. Cooler görüyorum orada. Su var. Tuvaletler var. Evet, gayet güzel gördüğünüz gibi. Böyle şık, rahat bir trenle yolculuk edeceğiz. Ben şöyle dışarıyı izleye izleye artık gideceğim. Yolculuğum saat 12'de başlayacak. Moskova ile Minsk arası yaklaşık 750 kilometre. Bu 750 kilometreyi de 7 saatte gidiyor. Yani 7 hatta 8 saatte diyebiliriz. 7'yi 41 geçe akşam Minsk'te olacağız inşallah. Bir pasaport kontrolü sanırım olacak yolda ama benim işte tabii bütün detayları aslında size yarın anlatacağım. Yani hem Rusya'dan Minsk'e gidebilir misiniz? Giderseniz nasıl gidersiniz? Ya da işte Türkiye'den geliyorsanız nasıl gidersiniz? Bunları bir sonraki videoda Minsk'i gezerken anlatacağım size. Şu an itibariyle ben evet trendeyim ve yolculuğumuz başlıyor. Tabii sınır geçişinde sanırım bir pasaporta bakacaklar ama o da işte orayı da bir görelim nasıl olacak o zaman anlatacağım. Yani Rusya'dan ayrılıyoruz. Belarus'a doğru yola çıkıyoruz birazdan. Yolculuğa başlayalı 1,5 saat oldu. 2 saat sonra sınıra geleceğiz. Sınırda bir pasaport kontrolü yapacaklar yüksek ihtimalle. Ya da sadece pasaportlarımıza bakacaklar. Öyle biliyorum.
Ve ona göre işte yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdi Rusya ile Belarus arasında anlaşma olduğu için iki ülke birbirinin oturum izinlerini de tanıyor. Benim de Rusya'da oturum iznim olduğu için Belarus'ta kayıt yaptırmadan seyahat edebiliyorum. Normalde tabii şöyle, Türk vatandaşları için vize yok ama ülkeye girdiğinizde tabii ki normalde Türkiye'den gelseniz bir şey olacak. Mühür basıyorlar pasaport kontrolünden geçtiğiniz için. Burada bu yok yani. O yüzden sadece trene gelip sanırım kontrol edecekler pasaportları. İşte şeye bakacaklar, oturum iznime bakacaklar. Ondan sonra yani burada işlemler böyle ilerliyor. Ama Türkiye'den gelseydim normal pasaport kontrolüne girip işte bir pasaportuma mühür basacaklardı. O şekilde olacaktı. Sanırım böyle olacak yani. Şimdi göreceğim zaten. 1,5 saat sonra, 2 saat sonra sınıra ulaşmış olacağız. Belarus'a girdik. Yolun 4 saatlik bölümünü Rusya toprakları içerisinde geçiriyorsunuz. 3 saatlik bölümü de Belarus toprakları içerisinde oluyor. Şimdi yani Minsk'e 3 saatlik bir yolumuz kaldı. Hemen hemen. Onu da tabii birazcık geçtik. Çok kolay oldu. Sadece bir polis geldi. Burada benim işte evraklarıma baktı, pasaportuma, oturma iznime ve ondan sonra onu bir fotoğrafladı. Ardından izin verdi, geçti. Çünkü dedim ya, Belarus ve Rusya'nın arasında anlaşma var. Birbirlerinin vermiş oldukları oturma izinlerini de tanıyorlar. Şimdi burada bir şehirde daha duracağız. Orşa isimli bir şehirde duracağız. Bir mola vereceğiz. Tabii molalar şu an bu şey olduğu için, oturma düzenli olduğu için 2 dakika falan oluyor. Aşağıya inmeye gerek kalmıyor. O yüzden inmiyorum. Zaten inemiyorsun da yani. Ondan sonra dediğim gibi 2-3 saat içerisinde Minsk'te olacağız. Bu arada şöyle bir de kahve aldım. Bir kahve trende 200 ruble yani 120 lira gibi bir şey. Ama aldım yani. Yalnız Moskova'dan buraya kadar, hatta sanırım Minsk'e kadar acayip yeşil bir alan. Çok güzel ya. Manzaralar çok güzel. Çok güzel köyleri geçerek geldik. Ormanları geçtik. Aynen böyle. Ve halen geçiyoruz. Ya bu aradaki yol gerçekten keyifli. Öyle düşünüyorum. Trende Wi-Fi var. Yani şuraya bağlanın diyor, şu Wi-Fi'ye, ama bağlandım, açılmadı, çalışmıyor yani. Burası Belarus'un sınırdan sonraki ilk şehri. Orşa. Edward. Sonunda Minsk'e vardık. Ama hava yağmurlu. Hemen şöyle sığınacak bir yerler bulmam lazım. Burası da yağmurlu ve acayip soğuk. Şimdi taksi çağırdım. Taksim yüksek ihtimalle şuraya gelecek. Ve tuttuğum eve gideceğim hemen. Ev tuttum burada da. Evimi göstererek de bu videoyu artık kapatırım. Yani bu video benim Krasnodar'dan başlayıp buraya kadar olan yolculuğumu gösteriyor. Burası da Minsk'in ana tren istasyonu. Yani Minsk Pasajirski diye söyleniyor ya. Öyle yazıyordu en azından biletin üstünde. Bakalım bizim taksimiz geldi mi? Kalacağım yer burası. Girelim bakalım içeriye.
Arkadaşlar, Minsk'e, Belarus'a hoş geldiniz. Size hemen kısaca evimi de gezdirip bugünkü videoyu noktalandırmak istiyorum. Zaten şu halime baksanıza. Videoyu açılış yaptığım ana bakın, bir de şimdiki halime bakın. Lütfen kusura bakmayın. Evet, şimdi evimi de gezelim. Burada nasıl bir ev tuttum hep beraber görelim. Eve girer girmez bizi şöyle bir hemen mutfak karşılıyor. Oldukça şirin, güzel bir mutfağım var. Artık kahvaltımı falan, yemeklerimi herhalde burada yaparım. Gerçekten güzel, yani ferah bir yer bir kişi için. Burası yatak odam. Yine gayet şık. Havlular falan, her şey var. Bir evden beklenebilecek bütün her şey var. Güzel. Televizyonum var. Mobilyalar fena değil. Güzel. Burası tabii bir Sovyetler zamanından kalma bir ev, şehir merkezinde. Önemli olan o. Tuvaletim, banyom birazcık küçük ama yine de tek kişi için gayet ideal, gördüğünüz gibi. Böyle bir ev tuttum. Niye ev tuttum? Çünkü ev fiyatları otellere nazaran çok daha ucuz. Çok daha iyiydi. O yüzden ev tuttuk. Manzaramız da şöyle ana caddelerden bir tanesine bakıyor. Hatta karşıda da şey var galiba. Filistin konsolosluğunun da tam önündeyiz. Güzel. 2000 kilometre yol, 4 tane tren garı, 2 başkent, 2 ülke, onlarca şehri geride bırakıp Belarus'a, Minsk'e geldim. Şu an evime de yerleştim. Yani her şey yolunda gitti. Tabi biraz yorucu bir yolculuk oldu ama sonuç olarak keyifli de bir yolculuk oldu. Ve belli bir süre buradayız. Belarus'u keşfedeceğiz. Önce Minsk'le başlayacağız. Tabi başka şehirlerini de görmek istiyorum. Oraları da işte imkan olursa veya yakın bir yerlerde işte gidebilirsem oraları da sizlere göstermek istiyorum. Tabi aslında 2 tane Rusya'ya seyahatle ilgili video yaptım. Onları izlediğinizi umuyorum. İzlemediyseniz de izleyin. Yani baştan sona ikisini de izlerseniz. Otel, uçaktan işte sim karta kadar, internete kadar her şeyi anlattım. Burayla ilgili de yine bir ilk günümü, yarın işte tüm bilmeniz gerekenleri, Türkiye'den nasıl gelirsiniz veya işte seyahatinizi nasıl organize edersiniz, hepsini anlatacağım bölüm yarın olacak. Bugün söylediğim gibi benim Krasnodar'dan buraya uzanan tren yolculuğumu ve bu maceramı görmüş olduk hep beraber. O 2 videonun ardından aslında ben Rusya'ya yerleşme, Rusya'da yaşamayla ilgili bir video çekmek istiyordum. Onu yapmak istiyordum sizlere, ancak maalesef planlar değişti. Hemen başka işte buraya gelmem gerekti. Tren biletimi aldım. Velhasıl kelam onları yetiştiremedim. Onları artık başka bir videoda size anlatacağım. Ya da işte yine Rusya'ya döneceğim buradan. Döndüğüm zaman oradaki videoların içerisinde anlatacağım. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, hype puanı vermeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Minsk'te olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.